Merhaba Kitap Kısa Yolu kanalına hoş geldiniz. Ben, satır aralarındaki hazineleri sizin için çıkaran yol arkadaşınız. Bugün elimizde öyle bir kitap var ki, cüzdanınızdan önce zihninizi değiştirmeyi vaat ediyor. Konumuz para. Ama hayır, korkmayın. Bugün sıkıcı borsa grafiklerinden, anlaşılmayan faiz oranlarından veya zengin etme vaadiyle kandıran o karmaşık formüllerden bahsetmeyeceğiz. Bugün konumuz Morgan Housel'ın modern klasiği, paranın psikolojisi. Bakın finans dünyası genellikle matematiğe dayalı bir fizik bilimi gibi öğretilir. Bize derler ki şu verileri gir, şu formülü uygula ve sonuç zenginlik olsun. Sanki bir köprü inşa eder gibi. Ama gerçek hayatta para bir mühendislik problemi değildir. Para bir tarih problemidir, bir psikoloji problemidir. Para yemek masasında eşinizle yaptığınız o gergin tartışmadır. Para, gece yastığa başınızı koyduğunuzda sizi uyutmayan o düşüncedir. İşte Morgan Housel tam olarak buraya parmak basıyor. Finansal başarının ne kadar zeki olduğunuzla çok az, nasıl davrandığınızla ise çok ilgisi olduğunu söylüyor. Ve davranış öğretilmesi en zor şeydir. Zekiler için bile. Hadi gelin, bu psikolojik yolculuğa ilk ve belki de en önemli dersle başlayalım. Housel buna hiç kimse deli değildir diyor. Şöyle bir düşünün. İnsanlar parayla ilgili bazen bize çok saçma gelen şeyler yaparlar, değil mi? Kimi varını yoğunu kripto paraya yatırır, kimi yastık altında altın saklar, kimi ise borç içinde yüzerken lüks araba alır. Dışarıdan bakınca bu delilik dersiniz. Ama yazar diyor ki, hayır, kimse deli değil. Sadece herkesin hayatı, tecrübesi ve dünya görüşü birbirinden o kadar farklı ki bizim risk dediğimiz şeye bir başkası güven diyebiliyor. Bunu biraz açalım. 1970'lerde Amerika'da yüksek enflasyonla büyüyen bir nesli düşünün. Onlar için borsa, paranın eridiği korkunç bir yerdi. Ama 1990'larda teknoloji balonuyla büyüyen bir genç için borsa, zengin olmanın en kolay yoluydu. Bu iki insanın risk algısı aynı olabilir mi? İmkansız. Ya da şöyle düşünün, fakir bir ailede büyüyen birinin piyango biletine bakışıyla zengin birinin bakışı aynı mıdır? Amerika'da en çok piyango biletini kimler alıyor biliyor musunuz? Acil durum fonu için 400 doları bile olmayan en yoksul kesim. Bize mantıksız gelebilir. Zaten paraları yok, neden bileti harcıyorlar diyebiliriz. Ama o kişi diyor ki, sizin sahip olduğunuz o büyük hayallere ulaşmamın tek yolu bu bilet. Sizin risk dediğiniz şey benim tek umudum. İşte bu yüzden başkalarının finansal kararlarını yargılamadan önce durup düşünmek lazım. Herkes kendi tarihinin ve kendi korkularının bir ürünü. Sizin Excel tablosunda gördüğünüzü onlar damarlarında hissediyor. Buradan hayatımızın belki de en çok göz ardı edilen iki kardeş kavramına geçiyoruz. Şans ve risk. Bakın dostlar, başarıyı anlatırken şanstan bahsetmeyi sevmeyiz. Ben çok çalıştım, ben başardım demek egomuzu okşar. Ama Housel, Bill Gates örneğiyle yüzümüze bir tokat gibi çarpıyor gerçeği. Bill Gates çok zeki miydi? Kesinlikle. Çok çalışkan mıydı? Evet, ama Bill Gates'in başarısında milyarda bir ihtimalle gerçekleşen bir şans faktörü vardı. 1968 yılında dünyada bilgisayarı olan lise sayısı bir elin parmaklarını geçmezdi. Bill Gates, şans eseri Seattle'daki o liseye Lakeside Lisesi'ne gidiyordu. O okulda bilgisayar olmasaydı bugün bildiğimiz Microsoft olmayacaktı. Hatta Gates'in kendisi de Lakeside olmasaydı Microsoft olmazdı diyor. Ama hikayenin bir de karanlık tarafı var. Gates'in lisede Kent Evans adında çok yakın bir arkadaşı var. En az Gates kadar zeki, en az onun kadar bilgisayar kurdu. Birlikte şirketi kurmayı hayal ediyorlar. Ama lise mezuniyetinden hemen önce Kent Evans bir dağcılık kazasında hayatını kaybediyor. Şimdi istatistiğe bakın. O dönemde bir lise öğrencisinin bilgisayara erişme şansı milyonda birdi. Bu şanstır. Aynı dönemde bir lise öğrencisinin dağda ölme ihtimali de milyonda birdi. Bu da risktir. Aynı madalyonun iki yüzü. Gates şansın, arkadaşı ise riskin en uç noktasını yaşadı. Bu bize ne anlatıyor? Finansal başarıları veya başarısızlıkları değerlendirirken kendinize ve başkalarına karşı daha affedici olun. Bazen her şeyi doğru yaparsınız ama risk faktörü devreye girer ve kaybedersiniz. Bazen de saçma sapan bir karar verirsiniz ama şans yüzünüze güler. Sonucu belirleyen tek şey sizin çabanız değildir.
Bu yüzden tek bir kişinin başarısına odaklanıp onun yaptığını yaparsam ben de zengin olurum demeyin. Çünkü onun şansını kopyalayamazsınız. Peki, diyelim ki şanslıydınız, çok çalıştınız ve bir noktaya geldiniz. İşte orada sizi bekleyen en büyük tuzak devreye giriyor. Yeter diyememek. Kitapta Rajat Gupta'nın hikayesi anlatılıyor. Bu adam yetimhaneden çıkıp McKinsey'in CEO'su olmuş, 100 milyon dolarlık bir servete ulaşmış. İnanılmaz bir başarı, değil mi? Artık torunlarına bile yetecek parası var. Ama ona yetmiyor. Milyarderler kulübüne girmek istiyor. Bu hırsla ne yapıyor biliyor musunuz? Yönetim kurulunda olduğu Goldman Sachs'ın gizli bilgilerini borsa kapanmadan saniyeler önce bir fon yöneticisine sızdırıyor. Sadece biraz daha para kazanmak için. Sonuç, hapis cezası ve yok olan bir itibar. Buradaki ders çok kritik. Finansal dünyada en zor beceri kale direklerinin yerini sabit tutmaktır. Eğer beklentileriniz gelirinizden daha hızlı artıyorsa asla mutlu olamazsınız. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak mutluluğun hırsızıdır. Komşum benden daha iyi arabaya biniyor, arkadaşım benden daha çok kazanıyor dediğiniz an, kaybetmeye başladığınız andır. Çünkü kapitalizm kıyaslama üzerine kuruludur ve bu oyunun bir sonu yoktur. Her zaman sizden daha zengin olacaktır. Yapılacak en akıllıca şey, benim ihtiyacım olan bu ve bu bana yeter diyerek masadan kalkabilmektir. Sahip olduklarınızı sahip olmadığınız ve ihtiyacınızın da olmadığı şeyler için riske atmayın. Şimdi gelelim işin biraz daha teknik ama bir o kadar da büyüleyici kısmına, bileşik getiri. Housel buna anlaşılması güç bileşik getiri diyor. İnsan beyni doğrusal düşünmeye programlıdır. Yani 5 artı 5 eşittir 10 deriz. Ama bileşik getiri katlanarak büyür ve beynimiz bunu kavramakta zorlanır. Warren Buffett'ı herkes tanır değil mi? Dünyanın en zengin yatırımcısı. Serveti 100 milyar doların üzerinde. Peki size bu servetin 80 milyar dolardan fazlasını, yani aslan payını 65 yaşından sonra kazandığını söylesem şaka değil. Buffett'ın sırrı sadece iyi hisseleri seçmesi değildir. Buffett'ın sırrı zamandır. O 10 yaşından beri yatırım yapıyor. Eğer 30 yaşında yatırım yapmaya başlayıp 60 yaşında bıraksaydı bugün adını kimse bilmezdi. Sıradan bir zengin olurdu. Bileşik getiri, küçük, önemsiz görünen adımların uzun vadede devasa sonuçlara dönüşmesidir. Buzul çağlarını düşünün. Gezegen bir anda donmaz. Sadece yazlar biraz daha serin geçer, karlar erimez. Bir sonraki kışın karı onun üzerine eklenir ve binlerce yıl sonra her yer buz olur. İşte servet de böyle birikir. Büyük vurgunlar peşinde koşmanıza gerek yok. Sadece oyunda kalmanız, saçma hatalar yapıp silinmemeniz ve zamanın o muazzam gücünü arkanıza almanız gerekir. Sıkıcı mı? Evet. Ama zenginlik, heyecan aradığınız bir aksiyon filmi değil, sabırla izlediğiniz bir belgesel olmalı. Bu da bizi çok önemli bir ayrıma götürüyor. Zengin olmak ile varlıklı kalmak. Bu ikisi tamamen farklı yeteneklerdir dostlar. Zengin olmak için risk almanız, iyimser olmanız, kendinizi ortaya atmanız gerekir. Ben yaparım bu iş tutar demelisiniz. Ama varlıklı kalmak, yani kazandığınız parayı korumak, tam tersi bir psikoloji gerektirir. Biraz paranoya, biraz korku ve bolca alçak gönüllülük ister. Kazandığım parayı her an kaybedebilirim. Bu başarı şans eseriydi, tekrarlanamayabilir diyebilmelisiniz. Survival, yani hayatta kalmak büyümeden daha önemlidir. Neden biliyor musunuz? Çünkü yukarıda bahsettiğimiz o bileşik getirinin çalışması için zamana ihtiyacınız var. Eğer büyük riskler alıp batarsanız oyun dışı kalırsınız. Bileşik getiri zinciri kopar. Tarihe bakın, bir dönem çok zengin olup sonra her şeyini kaybeden insanlarla doludur. Neden? Çünkü gaz pedalına basmayı biliyorlardı ama frenin nerede olduğunu bilmiyorlardı. Housel diyor ki, gelecek hakkında iyimser olun ama o geleceğe ulaşana kadar yolda başınıza gelebilecek felaketler konusunda paranoyak olun. Yani planınızın çalışmama ihtimaline karşı her zaman bir B planınız, bir güvenlik marjınız olsun. Şimdi biraz da kuyruklu olaylardan bahsedelim. Ben bu terim için altın vuruş demeyi tercih ediyorum. Hani şu istatistik eğrilerinin en ucundaki nadir görülen olaylar. Hayatta ve yatırımda her zaman haklı olmak zorunda değilsiniz. Hatta çoğu zaman yanılabilirsiniz ve yine de zengin olabilirsiniz. Nasıl mı? Bakın, Disney'i düşünün.
1930'ların ortasında Disney iflasın eşiğindeydi. 400'den fazla çizgi film yapmışlardı ama çoğu zar zor masrafını çıkarıyordu veya zarar ediyordu. Sonra tek bir şey oldu. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Bu tek bir film o kadar büyük bir hasılat yaptı ki şirketin önceki tüm zararlarını sildi, borçlarını ödedi ve bugünkü Disney İmparatorluğu'nun temelini attı. 400 başarısız deneme ve sonunda bir altın vuruş. Yatırımda da böyledir. Portföyünüzdeki 10 hisseden 5'i değer kaybedebilir, 3'ü yerinde sayabilir. Ama o kalan 2 tanesi öyle bir yükselir ki tüm hatalarınızı telafi eder ve sizi zengin eder. George Soros'un dediği gibi, haklı ya da haksız olmanız önemli değildir. Önemli olan haklı olduğunuzda ne kadar kazandığınız, haksız olduğunuzda ne kadar kaybettiğinizdir. O yüzden arada sırada para kaybetmekten, hata yapmaktan korkmayın. Mükemmel olmaya çalışmayın. Sadece o büyük dalgayı yakaladığınızda sörf tahtasının üzerinde durabilmeye odaklanın. Şu ana kadar hep paradan, birikimden bahsettik ama paranın bize sağladığı en büyük getiri nedir? Lüks bir ev mi? Son model bir spor araba mı? Hayır. Paranın satın alabileceği en değerli şey özgürlüktür. Housel kitabın belki de en can alıcı bölümünde bunu anlatıyor. İnsanları en çok neyin mutlu ettiğini araştıran psikologlar tek bir ortak paydada buluşuyor. Hayatınız üzerinde kontrol sahibi olmak. Sabah uyandığınızda bugün ne istersem onu yapabilirim diyebilmek. İstemediğiniz bir patronla çalışmamak, istemediğiniz bir toplantıya girmemek, hastalandığınızda kovulur muyum korkusu yaşamadan dinlenebilmek. İşte gerçek zenginlik budur. Paranızın size sağladığı bağımsızlık, alacağınız herhangi bir lüks eşyadan çok daha uzun süreli bir tatmin sağlar. Eğer çok paranız var ama zamanınız yoksa aslında fakirsiniz demektir. Zaman, paranın satın alabileceği en büyük lükstür. Bunu anlamak neden zor? Çünkü arabadaki adam paradoksu dediğimiz bir yanılgıya düşüyoruz. Yolda son model bir Ferrari gördüğünüzü hayal edin. Ne düşünürsünüz? Genelde vay be, araba ne güzel dersiniz. Ya da keşke benim olsa insanlar bana ne havalı bakardı diye düşünürsünüz. Ama asla arabayı süren adam ne kadar karizmatik diye düşünmezsiniz. Hatta şoförün yüzüne bile bakmazsınız. İşte paradoks burada. Siz o arabayı insanların size hayran olması için almak istersiniz. Ama o arabayı aldığınızda insanlar size değil, yine arabaya hayran olacaklar. Sizin o direksiyonda olmanız kimsenin umurunda değil. Onlar sadece o şoför koltuğunda kendilerini hayal ediyorlar. Yani zenginlik gösterişi yaparak saygı ve hayranlık satın alamazsınız. Saygı ve hayranlık nezaketle, zekayla, alçak gönüllülükle kazanılır, eşyalarla değil. Bu gerçeği kabul ettiğiniz an, pahalı oyuncaklara olan hevesiniz azalıyor ve cüzdanınız rahatlıyor. Az önce arabadaki adamdan bahsetmiştik hani. Ferrari'yi süren adamın aslında umurumuzda olmadığından, bu bizi kitabın belki de en çok alıntı yapılan, en sarsıcı tespitlerinden birine getiriyor. Servet, görmediğiniz şeydir. Kelimelerle aramız bazen yanıltıcı olabiliyor. İngilizce'de rich ve wealthy diye iki kavram var. Biz genelde ikisine de zengin deyip geçiyoruz. Ama Housel burada hayati bir ayrım yapıyor. Rich, yani yüksek gelire sahip olmak, dışarıdan görülebilen bir şeydir. Birisi 100 bin dolarlık bir araba sürüyorsa, tek bildiğimiz şey banka hesabında, o arabadan önce 100 bin dolar daha az parası olduğudur. Pahalı evler, Instagram'daki tatil fotoğrafları, marka kıyafetler, bunlar yüksek gelirin ve harcamanın kanıtıdır. Ama wealth, yani varlık, tamamen gizlidir. Varlık, satın alınmamış arabadır. Gidilmemiş tatildir. Varlık, harcanmamış opsiyondur. Henüz gaza basılmamış potansiyeldir. Diyet yapmak gibi düşünün. Egzersiz yapmak zengin, rich olmaya benzer. Terlersiniz, herkes çalıştığınızı görür. Vay be ne spor yaptı derler. Ama varlıklı olmak, wealthy, yemediğiniz yemektir. O hamburgeri yememeyi tercih etmektir. Ve kimse sizin yemediğiniz yemeği görmez, sizi takdir etmez. İşte bu yüzden servet biriktirmek zordur. Çünkü insanoğlu takdir edilmek, onaylanmak ister. Bakın ben başardım diye göstermek ister. Ama gerçek servet sessizdir. Sabah kalktığınızda bugün çalışmak zorunda değilim diyebilen o iç huzurudur ve bunu dışarıdan kimse göremez. Singer'in dediği gibi
Dünya, zengin görünmeye çalışırken aslında fakirleşen insanlarla doludur. Peki bu görünmez serveti nasıl inşa edeceğiz? Cevap çok basit ama uygulaması zor, tasarruf ederek. Ama Housel burada da ezber bozuyor. Genelde bize ne öğretilir? Ev için para biriktir, araba için para biriktir, emeklilik için biriktir. Housel ise diyor ki sadece biriktir, bir sebebe ihtiyacın yok. Spesifik bir hedef için biriktirmek iyidir ama hayat her zaman planladığınız gibi gitmez. 2020 yılını hatırlayın. Kimin planında küresel bir salgın vardı? Kim pandemi çıkarsa diye kenara para koyayım dedi. Hiç kimse. İşte sadece bilinmeyen için biriktirmek sizi hayattaki en kötü sürprizlerden koruyan kalkandır. Tasarruf gelirinize değil egonuza bağlıdır. Gelirinizden egonuzu çıkardığınızda geriye kalan şeye tasarruf denir. İhtiyaçlarınızı düşük tuttuğunuzda, başkalarının ne düşündüğünü umursamayı bıraktığınızda daha az parayla daha mutlu olabilirsiniz. Ve bu gelirinizin artmasından çok daha kolay kontrol edebileceğiniz bir şeydir. Gelelim mantık ve duygu çatışmasına. Kitabın bu bölümüne bayılıyorum. Rasyonel değil, makul olun. Finansal tavsiyeler genelde akademik ve soğuktur. Matematiksel olarak en karlı yol şudur, o zaman bunu yapmalısın derler. Mesela matematik der ki, eğer düşük faizli bir ev kredin varsa ve borsa bu orandan daha fazla getiri sağlıyorsa krediyi erken kapatma. O parayı borsaya yatır. Kağıt üzerinde mükemmel değil mi? Rasyonel olan bu. Ama biz robot değiliz, insanız. O borç sırtınızda bir yükse, gece sizi uyutmuyorsa, eşinizle kavga etmenize sebep oluyorsa, matematiksel olarak hata bile olsa o borcu kapatmak en doğrusudur. Çünkü en iyi finansal strateji matematiksel olarak en yüksek getiriyi sağlayan değil, gece rahat uyumanızı sağlayan ve en önemlisi uzun vadede sadık kalabileceğiniz stratejidir. Eğer borsadaki dalgalanmalar midenizi bulandırıyorsa ve sırf rasyonel diye orada durmaya çalışırsanız, ilk krizde panikleyip her şeyi satarsınız. Ama size makul gelen daha az riskli bir strateji izlerseniz oyunda kalırsınız. Sürdürülebilirlik mükemmellikten üstündür. Kendinize karşı dürüst olun. Ben neye dayanabilirim? Bunu sürprizlere bağlayalım. Tarih, geleceğin haritası değildir dostlar. Yatırımcılar sık sık son yüzyılda borsa hep şöyle yapmış. Demek ki yine böyle yapacak derler. Housel buna itiraz ediyor. Tarih, daha önce hiç olmamış olayların incelenmesidir. Gelecek ise daha önce hiç olmamış olayların gerçekleşeceği yerdir. Büyük buhran, İkinci Dünya Savaşı, 11 Eylül, 2008 krizi, Covid bunların hiçbiri geçmiş verilere bakarak tahmin edilemezdi. Çünkü hepsi eşi benzeri görülmemiş olaylardı. Bu yüzden plan yaparken her zaman bir hata payı, margin of safety bırakmalısınız. Benjamin Graham'ın dediği gibi, hata payının amacı tahmin yapmayı gereksiz kılmaktır. Yani planınız sadece işler yolunda giderse çalışıyorsa kötü bir plandır. Planınız işler tepetaklak olduğunda, borsa %30 düştüğünde, işinizden olduğunuzda bile sizi ayakta tutabiliyorsa, işte o zaman sağlamdır. Olasılıkları değil, sonuçları yönetin. Rus ruleti oynamak matematiksel olarak rasyonel görünebilir. Kazanma şansınız 6'da 5'tir. Ama kaybetmenin maliyeti, ölüm, o kadar yüksektir ki bu riske girmeye değmez. Ve hazır gelecekten konuşuyorken değişecek olan tek şey piyasalar değil. Siz de değişeceksiniz. Psikolojide tarihin sonu yanılsaması diye bir kavram vardır. İnsanlar geçmişte ne kadar değiştiklerinin farkındadırlar ama şu anki hallerinin son sürüm olduğunu sanırlar. 18 yaşındaki halinizi düşünün. Muhtemelen şu anki halinizle o zamanki hayalleriniz çok farklı. 30 yaşındaki siz, 40 yaşındaki sizden farklı olacak. Bu finans için neden önemli? Çünkü 20 yaşında ben ömür boyu çok çalışacağım, emeklilik umurumda değil, tüm paramla risk alacağım diyerek yaptığınız bir plan, 40 yaşında çoluk çocuğa karıştığınızda size bir hapishane gibi gelebilir. Kendinizi geçmişteki kararlarınıza mahkum etmeyin. Batık maliyet, sunk cost tuzağına düşmeyin. Eğer 5 yıl önce seçtiğiniz kariyer veya yatırım stratejisi artık sizi mutlu etmiyorsa ama buna çok emek verdim demeyin. Değişmekten korkmayın. Gelecekteki halinize merhamet gösterin. Şimdi biraz can acıtan bir gerçeğe, giriş ücretine gelelim.
Hayatta hiçbir şey bedava değildir. Her şeyin bir etiketi vardır. Ama finansal piyasalarda bu etiket üzerinde fiyat yazmaz. Borsa size uzun vadede harika getiriler sunar. Evet. Ama bunun karşılığında sizden bir bedel ister. Bu bedel volatilitedir, korkudur, belirsizliktir, paniktir. Çoğu insan bu bedeli ödemek istemez. Hem çok kazanayım hem de hiç param düşmesin isterler. Bu şuna benzer. Bir araba çalmaya çalışmak. Araba satın alabilirsiniz, bedelini parayla ödersiniz. Ya da arabayı çalmaya çalışırsınız, bedelini yakalanma riski ve vicdan azabı ile ödersiniz. Borsada kriz anlarında portföyünüzün %20 ila 30 erimesini izlemek, o getiriyi elde etmek için ödemeniz gereken giriş ücretidir. Bunu bir ceza olarak değil, bir bilet parası olarak görün. Disneyland'e gittiğinizde yağmur yağarsa neden bilet parası ödedim diye kızmazsınız. Bu eğlencenin bir parçasıdır. Yatırım yaparken de düşüşler oyunun bir parçasıdır. Bu bakış açısını kazandığınızda ekranlardaki kırmızı renkler sizi o kadar korkutmayacak. Sona yaklaşırken insan zihninin en ilginç açıklarından birine kötümserliğin cazibesi ne değinelim. Kötümserlik her zaman iyimserlikten daha zeki, daha entelektüel ve daha inandırıcı duyulur. Birisi çıkıp önümüzdeki 10 yıl harika olacak, teknoloji gelişecek, zenginleşeceğiz derse ona saf muamelesi yaparsınız. Ama biri takım elbisesini giyip büyük bir kriz geliyor, ekonomi çökecek, her şey bitecek derse herkes pür dikkat onu dinler. Gazeteler onu manşet yapar. Neden? Çünkü evrimsel olarak tehlikeye odaklanmaya programlıyız. Çalıların arkasında bir aslan olduğunu söyleyen atamız hayatta kaldı. Boş ver aslan yoktur diyen yem oldu. Ama ekonomide işler farklıdır. İlerleme yavaştır, yıkım hızlıdır. Bir binayı inşa etmek yıllar sürer, yıkmak bir gün. Bu yüzden yıkım daha dikkat çekicidir. Ancak insanlığın ilerleme kapasitesi sorun yaratma kapasitesinden her zaman biraz daha fazladır. O küçük biraz bileşik getiriyle birleşince medeniyeti ileri taşır. İyimser olmak, hiçbir sorun çıkmayacak demek değildir. İyimser olmak, yolda bir sürü sorun çıkacak ama biz bunları aşıp yolumuza devam edeceğiz diyebilmektir. Siz de paranız konusunda rasyonel bir iyimser olun. Morgan Housel kitabı kendi sırrını itiraflar bölümünü anlatarak bitiriyor. Peki bu kadar şeyi bilen adam ne yapıyor? Çok karmaşık, yapay zeka destekli algoritmalar mı kullanıyor? Hayır. Oldukça basit, hatta sıkıcı bir stratejisi var. Düşük maliyetli endeks fonlarına yatırım yapıyor ve ellemeyip bekliyor. Amacı piyasayı yenmek değil. Amacı en zengin olmak değil. Amacı ailesiyle rahat uyumak ve bağımsız kalmak. Evi ipoteksiz, borcu yok, nakit tamponu var. Belki matematiksel olarak paramı daha iyi değerlendirebilirdim diyor. Ama bu bana huzur veriyor ve huzur en yüksek getiriden daha değerlidir. Özetle dostlar, paranın psikolojisi, paranın aslında sayılarla değil, kendimizle olan savaşımızla ilgili olduğunu anlatıyor. Egonuzu yönetin, şansa saygı duyun, yeter demeyi bilin, zamana güvenin, rasyonel değil, makul olun ve en önemlisi parayı bir statü sembolü olarak değil, size zamanınızı geri verecek bir özgürlük aracı olarak kullanın. Çünkü günün sonunda o mezar taşına en çok parayı o kazandı yazmayacaklar. Nasıl bir insan olduğunuz, sevdiklerinize ne kadar vakit ayırdığınız hatırlanacak. Para sadece bunu yapmanıza olanak sağlayan bir benzin olmalı, yolculuğun amacı değil. Umarım Morgan Housel'ın bu harika eserinden süzdüğümüz dersler cüzdanınıza olduğu kadar ruhunuza da iyi gelmiştir. Eğer bu videonun size bir değer kattığını düşünüyorsanız, beğen butonuna basarak bu bileşik getiri zincirine siz de katılabilirsiniz. Yorumlarda buluşalım. Sizin için en zor olan hangisi? Para biriktirmek mi yoksa harcamadan durabilmek mi? Bir sonraki kitabın kısa yolunda zihninizi açacak yeni fikirlerle buluşmak üzere. Kendinize, paranıza ve en önemlisi zamanınıza iyi bakın. Hoşça kalın.